Almanya işçi alımı bitiyor mu? Yeni göç yasasından neler oluyor? 2022'de çıkacak yasalara göre vatandaşlık süresi kısalıyor mu? Almanya'da çalışabilmek için neler yapmak gerekiyor? Yeni yasalar nasıl kolaylıklar getiriyor? Gelin hem onları konuşalım hem de birazcık yürüyüp sohbet edelim. Merhabalar arkadaşlar. Gündemde Almanya'nın yeni göç yasası var biliyorsunuz. Önce şuradan başlamak istiyorum. Çok önce, yani birkaç sene önce biliyorsunuz bu konularla ilgili çok fazla video çektim. Dedim ki arkadaşlar yasalar değişecek. Yeni hükümetin anlaşması olumlu yönde. Olumlu konuşmalar var. Yani bizim için olumlu olabilecek, buraya yeni göç edecek insanlar için olumlu olabilecek gelişmeler var. Bunları görüyoruz. Hatta bunlar arka planda, kulislerde konuşuluyor. O yüzden lütfen Almanya ile ilgili ümidinizi yitirmeyin. Hatta ümidinizi arttırın. Çok güzel şeyler olacak diye. Çok önce, hatta Bonn'da bununla alakalı videolar çekmiştim arkadaşlar. Biliyorsunuz artık Bonn'da değiliz, Gladbeck'teyiz. Ama o videoyu izlemeyen varsa çok önce çektiğim, çok önce bu konularla ilgili fikirlerimi dile getirdiğim o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü o zaman da dedim ki siz hazır olun. Siz kendinizi bir şekilde bu sürece hazırlayın. Süreç yolda kolaylaşacaktır. Bunu görüyoruz. Bunu neden görüyoruz? Matematiksel veriler bize bunu söylüyor çünkü. Biliyoruz ki Almanya'nın ihtiyacı çok fazla. Almanya'nın işçiye, çalışana, vergi ödeyecek insana ihtiyacı çok fazla. Bunu bildiğimiz için, bunu çok açık bir şekilde gördüğümüz için bu süreçlerin de, bu göç süreçlerinin de, bu çalışma vizelerinin de, oturum izinlerinin, vatandaşlıkların vesairelerin çok kolaylaşacağını tahmin ediyorduk zaten. O yüzden şimdi bunları konuşacağız. En güncel versiyonları nedir? Bunları konuşacağız. Bunlarla ilgili çok fazla konuşmalar, videolar vesaireler var. Çünkü gündem bu. Haklı olarak herkes bu konuları konuşuyor. Bunlar size umut versin arkadaşlar. Bu benim çektiğim videoda, bu konuları anlatan diğer videolarda size güç versin. Çünkü gerçekten işler çok kolaylaşacak. Her zamanki gibi, yıllardır yaptığımız gibi yollarda sohbet ederek, etrafı size göstererek, böyle güzel yerleri göstererek bu konuları anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle başlayalım. Biliyorsunuz ki o Bonn'da çektiğim, yaklaşık 2 yıl kadar önce çektiğim videoda da bahsettiğim üzere mavi kartın, yani Almanya'da biliyorsunuz mavi kart diye bir şey var. Mavi kartlı vize, yani aslında biraz daha çalışma vizesinin bir tık premium versiyonu. Bu vizenin, mavi kartın koşullarının yumuşatılacağını biliyoruz. Yani biz biliyoruz ki bu 2 tane limiti var mavi kartın. Bir işte 55.000 küsur olan, bir 43.900 küsur olan limit. Alt limit ve üst limiti var. Bu limitlerin aşağıya çekileceği, yani daha düşük maaşlarla da mavi kart alınabileceğini biliyoruz. Ve bunun gibi bazı iyileştirmeler yapılacağını biliyoruz. Ne zaman girecek yürürlüğe bunu bilmiyoruz ama bunların çok uzun süredir konuşulduğunu biliyoruz ama uzak olmadığını, artık yavaş yaklaştığını, yakın olduğunu da hissedebiliyoruz bu konuşmaların, görüşmelerin artmasından dolayı. Biliyorsunuz yeni hükümet, Almanya'daki yeni hükümet Olaf Scholz gelirken dedi ki arkadaşlar dedi, Almanya'daki bizim dedi bugünkü ekonomimiz, bugünkü geçinmemiz vesairemiz buradaki göçmenlerin sayesindedir ve bu göçmenlerin oturum izinleri, vatandaşlıkları vesaireleri kolaylaştırılmalıdır dedi. Bunlar zaten onlar seçilirken ki yazılı bütün maddelerde konuşuldu, görüşüldü ve kabul edildi. Henüz netleştirilip yürürlüğe girmedi ama çok yakın zamanda biliyoruz ki Almanya'daki vatandaşlık süreleri kısalacak. Daha önceden bildiğimiz 8 yıllık olan, 8 yıldır Almanya'da ikamet etme şartı ve diğer şartlardan bazıları, ki özellikle süre kısmı kolaylaştırılacak. 5 yıla çekileceği söyleniyor. Bazı durumlarda ise 3 yıla, yani çok iyi entegre olmuş kişilerde ise 3 yıla çekileceği söyleniyor. Çok iyi entegreden kasıtları nedir? Yine büyük ihtimalle dil olacaktır arkadaşlar. O yüzden siz dilinizi her zaman hazır tutun. Şimdi buraya gelirken belki 8 yılda vatandaşlık alacağınızı düşünüyordunuz ama artık çok daha hızlı vatandaşlık alabilmeniz de mümkün olabilir arkadaşlar. Vatandaşlık böyle. Onun haricinde oturum izinlerinde çok ciddi kolaylıklar sağlanacağı söyleniyor. Sözleşmelere göre oturum izinlerinin verileceği, işte kaç yıllık iş sözleşmesi varsa o kadar bir oturum süresi, oturum müsaadesi verileceği konuşuluyor. Bunların biraz daha kolay olacağı konuşuluyor. Zaten biliyorsunuz havalimanlarının yeni işçiye, yeni çalışana ihtiyacı var. Onlarla ilgili bazı kolaylıklar sağlanıyor. Bunlar olacak arkadaşlar. Bunun gibi emin olun bizim hiç tahmin etmediğimiz güzellikler de olacak. Bunu da biliyoruz yani. Bu aşağı yukarı dediğim gibi matematiksel verilerden
ortada. O yüzden umudunu kaybetmiş arkadaşlar hiçbir zaman umudunu kaybetmesin. Almanya'ya göç etmek isteyip de işte bu zor bürokrasi süreçlerinden dolayı vazgeçen kişiler varsa yıllardır söylediğim gibi bakın gitgide kolaylıklar sağlanıyor arkadaşlar. Evet, ağaçların altından geçiyoruz, ormandan. O yüzden kuş seslerimiz var ama bir tık karanlık olabilir. Şimdi biliyoruz ki vatandaşlık süresi kısalıyor. Oturum izinleri kısalıyor. Bunun haricinde denklik süreçleri Almanya'daki kolaylaşacak. Biz biliyorsunuz mesela EduCraft olarak sağlık personellerinin denklik işlemlerini, diğer mesleklerin diploma tanıtma ve denklik işlemlerini yürütüyoruz. Mesela işte sağlık personellerinden örnek verirsek bir hemşirenin denklik için başvurabileceği 16 tane eyalet olduğunu biliyoruz. Hangi eyalet ona uygunsa oradan başvuru yapıyor. 16 eyalette de bir adres var aslında, bir yetkili kurum var. Her eyalette bir tane yani aslında. Bu artacak. Her eyalette 4-5 tane olacak. Belki online sisteme geçilecek. Bazı kolaylıklar olacaktır arkadaşlar bu süreçlerle alakalı. Bunlar da yine konuşulan süreçler, konuşulan maddeler, konular arasında. O yüzden denkliğe ihtiyacınız olan bir meslek mensubuysanız şayet onunla alakalı da mutlaka kolaylıklar geleceğini biliyoruz arkadaşlar. Bu vatandaşlık süresinin kısalmasının haricinde çifte vatandaşlık da büyük ihtimalle gelecek. Bu da çok konuşuluyor. Yani artık Türk vatandaşlığından çıkmamız gerekmeyebilir Alman vatandaşlığına geçerken buradaki Türkler için. Daha önceden çıkmış olanlar varsa size çok güzel bir şey göstereceğim bu arada arkadaşlar. Bakın ne var orada. Gördünüz mü bilmiyorum. Sincap. Yakalayalım mı? Hop gitti. Yakalayamadık. Yakaladık. Yakaladık. Ağaca çıkıyor. Gel buraya. Yorumlarını alalım. Göç süreciyle alakalı. Kızıl sincap. Almanya'nın böyle güzellikleri de var işte. Yani yolda yürürken sincap görebilmek, yolda yürürken tavşanları görebilmek, kuş seslerinin içinde yürümek, yeşilliklerin arasında yürümek çok çok keyifli. Böyle de güzellikler oluyor bazen plansız. Evet, şimdi devam edelim arkadaşlar. Şunu biliyoruz ki birçok kişi belki bilmiyor olabilir ama Almanya'da herhangi bir meslekten dolayı vize alıp gelmeniz gerekiyorsa, yani çalışma vizesiyle gelmeniz gerekiyorsa, bu mavi kart olabilir, denkliğini almış bir hemşire olabilir, bir mühendis olabilir, başka bir şey olabilir. Hızlandırılmış süreç diye bir şey var arkadaşlar. Hızlandırılmış süreç Almanya'daki işverenin önceden aldığı bir onayla sizin Türkiye'de çok daha hızlı vize almanızı, çok daha hızlı randevu almanızı sağlayan bir süreçtir. Biz mesela EduCraft olarak bir hemşirenin denkliğini aldığımızda, bu hemşireye de bir iş de bulduğumuzda işverenle birlikte hızlandırılmış sürece başvuruyoruz. Bununla ilgili yetkili daireler var. Bu daireden aldığımız ön onayla beraber Türkiye'deki hemşiremiz öyle vize görüşmesine gidiyor. Ön onay olduğu için Türkiye'deki konsolosluk tekrar evrakları Almanya'ya gönderme, Almanya'dan onay alma vesaire işlemiyle uğraşmıyor. Çok hızlı bir şekilde pat diye vizesi çıkabiliyor arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Almancası olan, Almanya'da bir iş bulmuş, denkliğini almış kişiler artık bütün o bürokrasi problemlerini çok hızlı bir şekilde aşabiliyor. Hızlandırılmış süreç diye bir şey var. Bu hızlandırılmış süreç çok uzun süredir var aslında. Bu yeni göç yasasından dolayı değil, çok uzun süredir var ama haklarımızı bilmiyor olabiliriz. Bilmeyenler bunu kullanmıyor olabilir. Buradaki işverenlerin de bir kısmı bunu bilmiyor. Bazen biz diyoruz, bakın böyle bir şey var. İşveren olarak bunun başvurusunu yapabilirsiniz. Aa tamam diyorlar, yapıyorlar mesela. Bunun maliyeti de, bu başvurunun da yaklaşık 411 euro falan. Yani böyle çok yüksek bir maliyeti de yok. Süreci çok hızlandırıyor. Yani çok zaman kazandırdığı için bence çok yüksek bir ücret değil. Çünkü normalde işte konsolosluktan randevular vesaireler, olaylar çok uzayabiliyor. Hızlandırılmış süreçler, kısalacak olan vatandaşlık süreleri, kolaylaşacak olan oturum izinleri, daha uzun verilecek oturumlar, birçok farklı mesleğe bir anda imkan yaratılabilir. Birçok farklı meslekten insan, mesela havalimanı çalışanları gibi, geçici olacağı söyleniyor onların ama birçok mesleğe ihtiyaç var burada, öyle söyleyelim. Ve çok da geçici değil yani, Almanya'nın her mesleğe ihtiyacı var. Biliyorsunuz, belki yayınlamışımdır bu videoyu çektiğimde, belki de yayınlamamış olacağım ama bir tane Reels'te bahsettim. Almanya'nın en çok ihtiyacı olan 3 meslek. 1. Sağlık personelleri, hemşire, fizyoterapist, doktor. 2. Yazılımcılar, yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, IT ile alakalı her şey. 3. Geri kalan tüm meslekler. Yani Almanya'nın bütün mesleklere ihtiyacı var arkadaşlar. Bazı meslekler tabii ki başta
olmak üzere. Ama bunu Almanya'da yaşayan herkes bilir. Yani buranın çalışacak adama ihtiyacı var. O yüzden yasalar kolaylaşacak. Yeni hükümetten bu sinyalleri zaten aldık. Yeni hükümet seçilirken bu vaatlerde bulundu. Bunları da yavaş yavaş tekrar gündeme getiriyorlar. Artık mecbur da kalıyorlar gündeme getirmek için. Vergi ödenmesi lazım, birilerinin çalışması lazım. O yüzden bu yasalar çok yakın zamanda gündeme gelecek. Bir de şey soruluyor bana çok sürekli. Abi işte Ukrayna göçünden sonra, Ukrayna'dan sonra artık Almanya'nın işçi açığı kalmamış diyorlar. Ya da işte ne bileyim iş şartları zorlaştırırsa. Arkadaşlar yıllardır söylüyorum. Şartlar zorlaşmayacak. Şartlar kolaylaşıyor. Ukrayna'dan kadınlar ve çocuklar geldi buraya ve bu gelen kadınlar ve çocuklara devlet burada yardım ediyor. Yani Ukraynalılar buraya göç ettiği için Almanya'nın daha fazla çalışana ihtiyacı olacak, öyle söyleyeyim size. Ve her gelen kişi sağlık personeli değil ki, yazılımcı değil ki ya da bir meslek sahibi değil ki. Biz buraya bir meslek sahibi olarak gelebiliyoruz. Zaten bunu biliyoruz. Yani hiçbir şey yapmıyorsanız gideyim de şurada öyle garsonluk yapayım Almanya'da diye zaten gelemiyorsunuz. Siz meslek sahibiyseniz Ukrayna'daki olaylar, onlar bunlar falan sizi etkilemez arkadaşlar. Yani bu gibi endişeleriniz olmasın. Almancası olan B1 ve üzeri, mesleğe göre değişir bu tabii ama hani bir doktor için C1 ama birçok meslekte B1, B2, C1 diyelim. B1 ve üzeri yani. Almanca sertifikası olan, Almancası olan, denklik gereken bir meslekse denkliğini almış, gerekmeyen bir meslekse direkt işini bulmuş. Birçok kişi problemsiz bir şekilde Almanya'ya göç edebilir. Gitgide de kolaylaşacaktır bu göç arkadaşlar. Yeni yasalar çıktıkça, bu yasalar yürürlüğe girdikçe hem sosyal medya hesaplarımdan hem de böyle videolarla YouTube üzerinden mutlaka gelişmeleri tek tek size anlatıyor olacağım. Benim gibi bu gelişmeleri anlatan zaten bir sürü arkadaşımız var. Takip edin hepsini. Bu gelişmelerden haberdar olun. Sizi ilgilendiren, sizin hayatınızı kolaylaştıracak bir madde, bir yasa olabilir bunların içinde. Onu yakaladığınızda zaten sizin için her şey çok kolay olacaktır diye düşünüyorum. Aslında konuşacak çok şey var bunlarla alakalı ama biraz daha bekleyelim. Yasalar yürürlüğe girsin, netleşsin. O zaman tek tek hepsini yine ele alacağız. Umarım faydalı olmuştur konuştuklarımız. Aklınıza takılan sorular varsa bununla alakalı, eklemek istedikleriniz varsa benim atladığım yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarda bununla alakalı konuşabiliriz, sohbet edebiliriz. Bunun haricinde biliyorsunuz profesyonel destekler için adres info@educraft.de. Sosyal medya hesaplarımı da buraya bırakıyorum. Educraft'ı ve kişisel hesabımı takip ederek yine böyle güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Videoyu beğenmeyi, kaydetmeyi, bildirimlerinizi açmayı ve paylaşmayı unutmayın ki daha fazla kişiye ulaşabilelim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.